Merhaba. Biz geldik. Yanımda artı birim var. Birazcık çirkin bir artı bir. Ama yapacak bir şeyimiz yok. O da videomuzda olacak bu videoda. Ben yine video atacağım. Her hafta burada olacağım vesaire vesaire dememe rağmen yine video atmadım. Çünkü hayatımda her şey planladığım gibi gitmiyor normal olarak. O yüzden bazı şeyleri aksatmak zorunda kalıyorum. Ya da sadece videoyu beğenmiyorum. Editleme şeklimi beğenmiyorum ve işte yeniden editlerken bu sefer videoya kusur buluyorum. Derken direkt olarak video atmaktan vazgeçiyorum. O yüzden birazcık aksıyor bir şeylerimiz. Ama her neyse. Sonuç olarak şimdi buradayım. Hem de evimdeyim ve çocuklarımla birlikteyim. Büyük olan birazcık daha uyku sever olduğu için şu anda uyuyor. Her neyse. Konumuz ne? Konumuz aslında bu video davlumbaz ışığı sohbeti ama davlumbaz ışığımız yok gördüğünüz üzere. Sadece sohbet kısmımız var. Çünkü müsaitliğime göre şu an sabah video çekebilecektim. O yüzden de yine de aynı isimle birlikte atmaya karar verdim. Bu kadar basit aslında durum. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Arka planımı da çok fazla beğenmedim ama yapacak bir şey yok. Çünkü video atmam gerekiyor ve videomun içeriği güzel bir içerik. Videomun içeriği güzel bir içerik. Güzel bir cümle. Her neyse. Bu arada saçımı kestirdim. Bunu aslında fotoğraf atıp gösterecektim işte blog hesabımda ama buraya kısmet oldu. Normalde böyle bir stil düşünmüyordum ama teknik aksaklıklar sonucu böyle bir saç stilimiz oldu. Her neyse. Bugünkü sohbetimizin konusu doğru arkadaşlık. Değil mi? Evet. Kedilerimle sürekli oynamak istiyorum. Yani sürekli olarak sadece onlarla ilgilenmek istiyorum. Ama tabii böyle bir şeyin mümkünatı yok ne yazık ki. Keşke hayatımı sadece kedilerimle geçirebilsem ve tek düşündüğüm şey onlar olsa. Ama imkanı yok. Neyse devam edelim. Doğru arkadaşlık nasıl olmalı? Yani ben bunun videosunu aslında Polonya'dayken çekmiştim. Ama belirli şeylerden hoşnut olmadığım için tekrar çekmeye karar verdim. Ve şu anda daha rahat hissettiğim bir ortamdayım. Ve üzerine düşünmem... Yani üzerine daha fazla düşünebildiğim bir konu olduğu için tekrardan videoyu çekmenin daha doğru olacağını düşündüm. Çünkü etrafımdan ve kendi yaşadıklarımdan derken birkaç tane daha olay yaşayınca bu konuda birazcık daha emin oldum. Daha net kararlara geldim. Yani aslına bakarsanız zaten düşündüğüm şeylerden daha da emin olmuş oldum. Çok fazla ekstrem bir durum olmadı. Ama her neyse. Şöyle... Bazen arkadaşlarımıza gereğinden fazla söz hakkı tanıyoruz hayatımızda. Yani vereceğimiz kararlar olsun, yapmak istediğimiz şeyler olsun derken onlara gereğinden fazla değer ve gereğinden fazla söz hakkı tanıyoruz. Evet, çok haklısın. Ve bunları sınırını düzgün çizmediğimiz takdirde gerçekten başımıza böyle büyük dert olabilecek konular aslına bakarsanız bunlar. Etrafımdan bunu çok fazla görüyorum. Yani kendime karşı değil bu arada. Yani diğer insanların yaşadığını gördüğüm için söylüyorum. Arkadaşlarından fikir almayı birazcık farklı bir noktaya taşıyor bu insanlar. Yani farklı perspektifler görmek değil de onlar ne derse sanki en iyisi, en doğrusu onlar için oymuş gibi düşünüp o söyledikleri şeyi direkt olarak uygulamaya çalışıyorlar ve bence bu çok yanlış bir şey. Yani herkes kendi hayatına göre, kendi düşünce yapısına göre belirli kararlar alıyor, belirli düşüncelere erişiyor ve siz tamamen onların verdiği kararlara göre hareket ederseniz birincisi zaten bu sizin hayatınız olmaktan çıkmış oluyor. İkincisi de sizin hayatınızda bu kararların işleyeceği, bu kararların doğru şekilde ilerleyeceği belli değil. Çünkü sizin hayatınız ve onların hayatı tamamen farklı yollarda. Evet, benzer ara sokaklarınız olabilir ama sonuç olarak hala farklı yollarda yürüyorsunuz ve ulaşmak istediğiniz yer hala farklı. O yüzden onların düşünce şeklindense kendinize bunları daha farklı şekilde oluşturmak daha doğru bir şey olacak sizin için. Yani tabii ki de farklı perspektifleri öğrenmekte bir sıkıntı yok ki olması gereken zaten bu. Yani her zaman siz en doğrusunu düşünemezsiniz. Sizin hayatınızda olsa her zaman en doğru karara varmak o kadar kolay bir şey değil. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var diye bir cümlemiz var. Atasözümüz var, cümlemiz. Yani teknik olarak hala bir cümle ama her neyse. Bu yüzden kalkıp da başka insanların fikirlerini almayın demiyorum.
tabii ki de onların fikirlerini alın. Hatta almıyorsanız kesinlikle almaya başlayın. Ama direkt olarak ne söyledilerse bunu uygulamaya kalkmayın. Önce kendi içinizde bunu tartmanız, kendi durumunuza bir sentezlemeniz gerekiyor bu düşünceleri. Ondan sonra bu konular hakkında yeterli karara varabilirsiniz. Doğru mu, değil mi, sizde işleyecek mi, işlemeyecek mi? Bunlardan emin olmak için önce birazcık süzgeçten geçirmeniz gerekiyor bu düşünceleri. Ve bunu yapmadan direkt olarak uygulamaya çalışırsanız yüksek ihtimalle çuvallayacaksınız. Çünkü zaten başka bir seçenek yok. Yani tabii ki düşük ihtimallerle doğru yola da çıkmış olabilirsiniz. Ama hala sizin yolunuz olmamış oluyor. Yani siz zaten bunu düşünebilecek ya da bunun daha iyisini yapabilecek kapasitedesiniz. Ama sürekli olarak ya kendinizi kabullendirtmek ya da işte bilmiyorum farklı düşüncelerle başka insanlardan fikir alarak bunu uygulamaya çalışırsanız birazcık yanlış bir yolu izlemiş oluyorsunuz. Arkadaşlarınız sizin hayatınızda bu kadar çok söz hakkına sahip olmamalı. Yani benim de çok yakın arkadaşlarım var. Bazen ne söylerlerse fazla üzerine düşünmeden yaptığım da olabiliyor. Ama bunun yanlış olduğunu biliyorum ve değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü önce bunları düşünmem, etmem gerekiyor. Ve ben düşünmeden hareket ettiğimde farklı sonuçlara ulaşabiliyorum. Ve bundan da tabii ki de memnun olmayacağım. Onun dışında arkadaşlarınızın sizi destekleme seviyesi çok önemli bir şey. Yani çok spesifik bir örnek olacak. Bundan vazgeçiyorum şu anda. Yani arkadaşlarınız gerçekten sizin doğru arkadaşınızsa, gerçekten sizi seven insanlarsa sizi her konuda desteklerler. Her konudan kastım şu. Sizin için faydalı olacak konularda kendilerini düşünmekten çok tamamen odak noktasını siz yaparlar. Siz de aynı şekilde bunu yapmak zorundasınız. Tüylerden dolayı her yerim şu anda rahatsız hissediyor. Yüzümde nemlendirici olduğu için ve Lino'nun tüyleri çok yapıştığı için yüzüme yapıştılar. Neyse. Yani mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ben yurt dışına gittim okumaya ve burada çok fazla arkadaşımı bıraktım. Burada arkadaşlarımın yapması gereken şey ne? Ben yeni bir hayata, yeni bir hayallerime ulaşmak üzere olduğum için benimle gurur duymak, beni desteklemek, benim için bir şeyler yapmak. Ama onlar bunun aksini yaparsa, örneğin işte beni bir şey için yani yurt dışına gitmekle, onları yalnız bırakmakla vesaire suçlarlarsa bu bencillik olmuş olur ve beni yeterince desteklemiyorlar demek olur. Ya da işte bunu aynı zamanda deneyimlediğim için de söyleyeceğim şimdi. Birbirimize ayırdığımız zamanlar değişiyor. Çünkü herkes farklı bir hayatta, herkes farklı bir yolda az önce de söylediğim gibi. Benim her zaman zamanım olmayacak. Zaten 2 saatlik ya da 1 saatlik değişiyor o şeye göre. Bir arada zaman farkımız olacak ve belirli şeyler bu yüzden aksayacak vesaire derken onlara ayırdığım zaman, onların bana ayırdığı zaman değişecek ve ben bundan memnuniyetsizlik duymamalıyım ya da onlar duymamalı. Çünkü bu olması gereken bir şey. Artık 10 yaşında, 15 yaşında çocuklar, ergenler değiliz. Hepimiz yetişkin olduk. Hepimizin üniversite hayatı, kendimizi tek başımıza yönetmemiz gereken bir hayata yola çıktık. Bu yüzden kalkıp da birbirimizi bu tarz şeyler için suçlamak yerine desteklememiz, mümkün olduğunca da yardımcı olmamız gerekiyor. Yani işte neden bana yazmadın ya da neden benimle konuşmadın demek yerine ya bana yazmadın, ne oldu, bir sıkıntı var mı gibisinden sormamız gerekiyor. Bu tarz şeyler yapmaya başladığınız zaman daha doğru bir şekilde ilerlemeye başlayacak arkadaşlığınız. Çünkü olması gereken bu. Yani şöyle de bir ihtimal var. Her arkadaşlığın bana göre bir kullanım süresi var. Bunu daha dün birisiyle konuşmuştum. Herkesin gerçekten bir kullanım süresi var. Kullanımdan kastım o şekilde bir kullanmak değil. Ama her arkadaşlığın bir bitme tarihi oluyor. Yani yapabilecek bir şeyiniz yok bu konuda. Dediğim gibi yollar farklı ya da işte yapmak istenilenler farklı. Bunları göz önünde bulundurduğunuzda herkesin sizin hayatınızda kalması gerçekten mümkün bir şey değil. Sadece yakın yollarda olduğunuz insanlarla devam edebilirsiniz. Ya da bu yollarınız bu kadar ayrı olduğu takdirde hala sizinle aynı yolda yürümek isteyen insanlarla ilerleyebilirsiniz. Bu da tamamen karşıdakine ve size kalmış bir şey. Ama yani çoğu zaman insanlar gitmek zorunda kalabiliyor ya da siz gitmek zorunda kalabiliyorsunuz ya da onları siz bırakmak zorunda kalabiliyorsunuz derken yani bunlar sürekli olarak yaşanacak şeyler. Bu konuda yapabileceğiniz gerçekten hiçbir şey yok.
olmasına da gerek yok aslına bakarsanız. Çünkü bir insan sizin hayatınızdan çıkıyorsa gerçekten artık sizin için yapabileceği şeyler dolduğu için gidiyor demektir. Yani keyfi bir ayrılma değil bu. Örneğin şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazen bazı arkadaşlıkların da zamanı değildir. Mesela ben Beyza ile ortaokulda birbirimizi tanıyorduk, yani biz tanıyorduk. Çünkü aynı ortaokuldaydık, farklı sınıflardaydık. Bir iki ortak arkadaşımız vardı ama gerçekten öyle yakın bir samimiyetimiz ya da bir şeyimiz yoktu. Sadece birbirimizi gördüğümüzde gülümseyerek selam verirdik ve bunun fazlası olmazdı. Ya da işte belki ne haber, nasılsın tarzı bir şey konuşuyoruzdur. Hatta biz konuşurken şunu fark ettik ki biz ilkokulda da aynı okuldaymışız ama birbirimizi hatırlamıyorduk bile. Sonra işte şans eseri sen burada mıydın, ben de buradaydım falan derken hatırladık bir şeyleri. Ama hani o zaman da konuşmamıştık. Hatta o zaman hiç birbirimize gülümseyip selam verecek bir samimiyette dahi değildik. Ama sonra üniversitede tekrardan görüştük. Aynı üniversitede okuyoruz, aynı ülkede okuyoruz. İkimiz de yurt dışına aynı yere gittik. Hatta birlikte yaşamayı düşünecek seviyeye geldik. O buraya gelecek, ben Tekirdağ'a gideceğim tekrardan onu ziyarete, kedilerini görmeye. Yani bazen bazı şeylerin zamanı değildir ya da zamanı dolmuştur. Bunlara saygı duymak zorundasınız. Çünkü hayat böyle bir şey. Yani hayat her zaman istediğimiz gibi gitmiyor. Gitseydi de muhtemelen bu kadar çok zevk almazdık. Bir şeyler öğrenmezdik. Çünkü her şey istediğiniz gibi gittiğinde ne kadar zevk alabilirsiniz? Her şey çünkü zaten sizin istediğiniz gibi olacak. Yani hiçbir şekilde kendinizi geliştirebileceğiniz bir mevzu olmayacak. Çok derin düşündüğünüzde bu konuyu. Şu an arkadaşlığın dışında da bir şeyler söylemeye başladım ama istemsiz olan bir şey bu. Yani her şeyi açabiliyor konu olarak. O yüzden böyle oluyor. Her neyse. Yani doğru arkadaşlık gerçekten sizi doğru yere kadar desteklemektir. Sizin için, sizin kendiniz için yaptığınız şeyleri desteklemek, bu konuda sizi geri çekmekten çok sizi ileriye götürmek isteyen insanlarla birlikte olmak doğru arkadaşlıktır. Aynı zamanda da arkadaşınızın yaptığı tüm kötü şeyleri desteklememeniz gerekiyor. Yani işte sürekli bu işin esprisi TikTok'ta ya da başka sosyal medyalarda falan dönüyor zaten. Ya da sadece kahve masasında da dönüyor biliyorsunuz ki. İşte kanka ben senin arkandayım, yap gitsin. Böyle bir şey olmamalı aslına bakarsanız. Tabii bu işin esprisinde olduğunuz zaman asla bir sıkıntı yok. Ama bu konu ciddiyete geldiği zaman aslında çok yanlış bir şey. Çünkü sizin arkadaşınızı gerçekten ona değer veriyorsanız, gerçekten onu düşünüyorsanız kötü kararlardan da aslında uzak tutmanız gerekiyor. Yani bu bir arkadaşlık görevi. Bu birbirinize karşı sahip olduğunuz bir sorumluluk aslında. Yani arkadaşınız belki o an doğru bir mentalitede ya da doğru bir fiziksel konumda olmayabilir. Ve sizin onu doğru karar için desteklemeniz gerekirken siz yapmak istediği kötü şeyi ya kanka ben her şekilde arkandayım biliyorsun diyerek aslında onu kötü şeye sürüklememelisiniz. Yani o zaten onu yapmayı deli gibi istiyor. Yani örnek veriyorum şu anda. Ve siz de onu geri çekmek yerine zaten istediği desteği ona sunarak yani kötü bir kararda onu daha çok yüreklendirip kötü bir karara sürüklemiş oluyorsunuz. Zaten en yakın arkadaşınız ya da normal bir arkadaşınız da olsa sizin kararınızı dinleyip saygı duyacak, onu da değerlendirecek ya da en ufak bir desteğinizi kabul görüp harekete geçecek insan demektir. Yani onu siz aslında o kötü karardan ya da işte yapmaması gereken basit bir olaydan geri çevirebilirken siz yine onu kötü bir şeye sürüklemeye okey oluyorsunuz. Bunu da yapmamanız gerekiyor. Yani arkadaşlık her zaman birbirini ölümüne desteklemek değildir. Kötü kararlardan uzak tuttuğunuz zaman aslında daha doğru bir arkadaşlık kurmuş oluyorsunuz ve olması gereken zaten budur. Yani hayatınızdaki insana değer veriyorsanız onu kötü şeylerden sakınmak, iyi şeylere de sürüklemek istersiniz, yöneltmek istersiniz. O yüzden buna birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Yani her kötü kararda arkadaşınızı pohpohlamak yerine ona daha doğru kararlar alması için destek gösterebilirsiniz. Kötü bir şeye destek göstereceğinize iyi bir şeye destek göstermek daha rahat bir şey aslına bakarsanız. Yani bunu yaptığınızda iki tarafın da aslında hayatında daha güzel şeylere yol açacaksınız. Çünkü arkadaşınız üzüldüğü zaman dolaylı yoldan siz de üzüleceksiniz. Arkadaşınız mutlu olduğu zaman siz de mutlu olacaksınız. Yani olması gereken en azından bu. Eğer ki gerçekten birbirinizi seviyorsanız ve birbirinize değer veriyorsanız bu şekilde işlemesi gerekiyor bunun. Değil mi? Evet. O da katılıyor eminim ki.
Ama bazı insanlar bunun sınırını bilmiyor. Yani şey gibi düşünelim şunu ya. Arkadaşınız iyi bir not almıştır ama siz kötü bir not almışsınızdır ve o iyi not aldığı için ona hani iyi almışsın sen de işte, ya da onun da aynı zamanda sana ya kanka kötü almışsın ben seni çalıştırırım gibi bir cevap vermek yerine sadece kendi başarısına ya da başarısızlığına odaklanırsa bu da yanlış bir şey mesela. Yani tabii ki de üzüleceksiniz kendiniz için. Onun için de sevinmeniz gerekiyor ama aynı zamanda. Onun da kendisi için sevinmesi ama sizin için üzülmesi gerekiyor. Yani bunun seviyesini, dengesini bilmek zorundasınız. Çünkü sağlıklı arkadaşlık bu demektir. Yani sağlıklı ilişkiler için de aynı şekilde bu arada. Sadece arkadaşlık için de geçerli değil. Karşınızdaki insana önemsiyorsanız, ona değer veriyorsanız onun da başarılarını desteklemeli, başarısızlıkları için üzülmeli ve ona yardım etmelisiniz bu konuda. Yani doğru bir insan olmak da bu demektir. Sadece ilişkiler için değil. Doğru insan olmaya çalıştığınız zaman zaten arkadaşlıklarınızın da düzene gireceğini düşünüyorum. Çünkü her şeyi zaten olması gerektiği gibi yapmaya meyilli oluyorsunuz doğru bir insan olduğunuz için. O yüzden bir şeylerin kötü gitmesinin pek bir ihtimali olmuyor. Olsa da ya karşı taraftan olmuş oluyor ya da ufak dikkatsizliklerden olmuş oluyor ve bunlar da zaten hayatın normal şeyleri. Kahve molası. Ama onun molası yok. Onun sadece sevgi molası var. Değil mi anneciğim? Yani kısacası aslında mevzu böyle. Doğru insan olmak ve sonucunda da doğru ilişkiler kurmakta. Ama tabii ki siz doğru insan olmadığınız halde de doğru ilişkiler kurabilirsiniz. Bu tamamen sizin kararlarınıza, sizin rahatlığınıza kalmış bir mevzu. Yani ben zaten sadece burada dinlemek isteyenlere tavsiye veriyorum. Niye bu kadar ciddileşti bu konu birden bilmiyorum. İşte yani aslında kısacası özeti bu işin. Daha fazla detayları, daha spesifik olayları da var. Ama bunları yeni bir platformda söyleyeceğim aslına bakarsanız. Tabii aslında şu anda söylüyorum bunu, açıklığa kavuşturuyorum ya da ne bileyim ifşa ediyorum. Ben yayın yapmaya başlayacağım Kik'te. Normalde böyle bir fikrim yoktu. Aslında birazcık vardı ama yapabileceğimi düşünmediğim için ve hani elimdeki şeyler, sistemler yeterli olmadığı için bunu yapmayı pek istemiyordum ve başarabileceğimden de emin değildim. Hala da korkularım var bu arada. Yani yapmak istediğim konusunda tam olarak emin değilim. Yani yapmak istiyorum ama sadece belirli korkularım var. Onlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Umarım düşündüğüm gibi olmaz ya da belirli şeyleri kaldırabilirim. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum şu anda. Ama bir sıkıntı olmazsa artık yayın yapmaya başlayacağım ve burada aslında söylediğim bazı şeyleri işte YouTube'dan ya da belirli şeylerden dolayı daha basit bir şekilde konuşmam gereken, daha kısa kesmem gereken şeyleri yayınlarda daha uzun uzadıya konuşmayı ve gerekirse işte cevaplamayı, bazı soruları düşünüyorum. Yani hem izleyenler için hem de benim için daha rahat olacak bir durum aslında bu. Ama hala YouTube'a video atmaya devam edeceğim ya da işte TikTok'a, blog hesabıma. Orası sadece bir şeyleri dediğim gibi daha net ve daha uzun uzadıya konuşmam için bir yer olacak. Tabii müsaitlik zamanlarımda daha yayın saatlerine ya da işte belirli şeylere karar vermedim. Ama hani en az 2-3 saat yayında falan kalırım diye düşünüyorum. Hatta arada ders üzerine bir yayın yapmayı dahi düşünüyorum. Yani işte doğru ders nasıl çalışılır gibisinden veya işte study with me katarım birazcık içine de. Bakacağız durumlara göre ama yapmak istediğim çok fazla şey var. Umarım hepsine de zaman bulabilirim. Zamandan çok enerji bulabilirim. Ama yapacağım diye düşünüyorum. Umarım yapabilirim. YouTube'um da aslında iyi gidiyor şu anda. Yani az abonem var ve az izlenmem var tabii ki belirli şeylere kıyasla ama bunun artış hızı ve işte keşfete düşme şekli önemli olduğu için beni şu anda tatmin ediyor açıkçası. O yüzden çok fazla bir sıkıntı görmüyorum ben bu konuda. Kısacası böyle. Bu videomuzun da sonuna geldik. Küçüğümle. Lino merhaba de. Lino merhaba de. Çok küçük bir çocuğum var.
kedi bakma videosu falan bile çekebilirim şu anda. Yani gerçekten hayatta bilmediğim ne kaldı? Yani hayatta fikrimin olmadığı ne kaldı? Çok merak ediyorum. Sanırım hiçbir şey yok yerseniz. Belirli konularda tabii ki hala yeterince bilgi sahibi değilim ki bana kalırsa hiç kimsenin bir konu, yani bütün konular hakkında yeterli bilgiye sahip olma şansı sıfır. Yani bu istatistiksel olarak da aslında böyle. Yani bana göresi de değil bu işin. Her neyse, yine başka bir konuya girmeye başladık. O zaman videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz bize. Değil mi? Bir teşekkür eder misin? Bir teşekkür eder misin?